Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, bir de isterseniz kafanıza bir soru olursa yorumda yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen örgümüzün anlatımına geçmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi bakın burgulu yelek modelimiz arkadaşlar. Bu burgu biraz farklı arkadaşlar. Çünkü modelimde normal klasik olan 2 düz 2 tersi ben bir düz bir ters olarak ayarladım sizler için. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu burgu yapımında biraz zorlandığı için bu bir düz bir ters modelimde çok kolay yapılıyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bu modelimde denemelisiniz. Bakın yan lastik modelimde yıldızlı lastik modeli yaptım. Bunun da anlatımını göstereceğim sizlere. İsterseniz hemen modelimin de anlatımına geçmek istiyorum. Bakın bu kısımda 16 tane ilmeğim var. Birer tane baklava ilmeğim var. Bir de burada siz enine göre ayarlama yapabilirsiniz. Ben burada 4 tane yıldız yapmıştım biraz geniş olsun diye. Siz isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Yani bu modelimiz için 3'ün katları artı bir ilmek yani kenar ilmeğim. Bir de burada orta ilmeğim var bir tane. Onu yapıyoruz. Yani 3'ün katları artı 2 ilmek. Burada da 17'nin katları olarak hesaplama yapabiliyoruz. Yani beden olarak sizlere şöyle söyleyeyim. 38-40 bedende arkadaşlar 4 tane modelimiz bu şeye uygun arkadaşlar. Yelek bedenine uygun. Yani nasıl söyleyeyim sizlere 17 çarpı 17'nin katları yani 4 tane 17 artı burada da yelek lastik modelimizi uygulayabilirsiniz. Evet şimdi hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Bu arada da ben bu ilmeği Angora Gold ip ile ördüm. Alize ip ile ördüm. Şişim de ince 3 numara arkadaşlar. Bir de şunu fark ettim. Bazı 3 numara şişlerin biraz ince. Bazıları da kalın. O yüzden yani incesini bulursanız ince 3 numarayla örün. Eğer elinizde kalın varsa 2,5 numarayla örmenizi tavsiye ederim. Evet şimdi hemen modelime geçmek istiyorum. Ben burada bir tane örneğin sizler anlatımı için bir tane örneğimin ilmeğini attım. Ve burada da 2 tane yıldız modelimin sizlere yapılışını göstermek istiyorum. Hemen ilmeklerimi attım. İlk sırada burada arkadaşlar yıldız modellerimiz için buradaki ilmeklerimizi sadece ters olarak örüyoruz. Evet şimdi ilk sıramızdan başlıyorum. Birinci sıramız olarak yine her zamanki gibi modelimize başlarken şöyle örneğimi biraz üste alayım arkadaşlar. Örneğimizin çünkü netlemesini değiştiriyor. Bu modelimi çıkartırken bebek ipi kullandım arkadaşlar. Sizler ilmeklerimi daha rahat görebilirsiniz diye. Şimdi bir tane düz örüyorum. Buradan 3'ün katları olan 6 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi ördüm. Siz isterseniz 3 tane yıldız lastik modeli de yapabilirsiniz. 4 tane de yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi bir tane düz örüyorum. Tekrar ipimi kendime tarafıma aldım. Bakın burada bir tane yarım. Şurada örneğimi tekrar getireyim. Burada yarım baklava modelimiz var. Onun için bir tane ters ilmek alıyorum. Buradan bir tane artırma yaptım hemen yanından. Bakın bir düz
2 ters. Bu şekilde olacak şekilde 6 tane düz ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. En son bir tane düz ile bitireceğiz. Şimdi ikinci düzümü örüyorum. Tekrar 2 ters. Bir düz. Bu da üçüncü düzüm. Tekrar 2 ters. Bir düz. Bu da dördüncüm. Tekrar 2 ters. Bir düz. Bakın bu da beşincim. Tekrar 2 ters. 1 2 tekrar 2 düz. Evet, burada modelimizin ilmeklerini ördük. Tekrardan bakın bu şekilde artırma yapıyorum ve bir tane ters ilmek örüyorum. Burada da kenar ilmeklerim 2 tane bırakmıştım ben. Kenardan ilmeğimiz belli olsun diye bunları da düz olarak örüyorum. Siz dikiş pay olarak arkadaşlar her zaman 2 ya da 3 tane ilmek bırakın. Kesinlikle bir tane ilmek bırakmayın. Çünkü bir tane ilmek bıraktığımız zaman arkadaşlar yani dikiş sırasında kesinlikle örneklerimize kayma olmaktadır. O yüzden ben hiçbir zaman bir tane ilmek tavsiye etmiyorum. Evet, şimdi birinci sıramızın arka yüzündeyiz. İlmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın burada ters var. Burada yarım baklava modelimiz var. Onları ters örüyorum. Artırdığımı da ters örüyorum. Bakın şu şekilde aslında diğer benim fıstıklı bağlamalı modelimde arkadaşlar tam anlatımlı videomda 2 tane örnekte aradaki tam baklava modelimi de örmüştüm. Siz isterseniz hani bilmeyen arkadaşlar oradan da bakabilir. Yani genelde bu modeli çok yapan arkadaşlar bilir. Yani çok sıkla kullanılan bir model arkadaşlar bu ara baklava modeli. Burada bir tane tersten sonra bir hani bir artırdık bir ters yaptık ya. Tekrar diğer modele geçerken bir artırma daha yapıyoruz ve tekrardan bir düz örüyoruz. Yani ben videomun uzun olmasını istemediğim için hani bu kısımlar kolay olduğu için bunları anlatımda gerek duymadım. Siz isterseniz yani parçaları birleştirmek için diğer videoma da bakabilirsiniz. Şimdi örneğimizdeyiz. Bir ters, iki düz, tekrar bir ters, iki düz, bir ters, iki düz. Arkadaşlar bir de bu modelim her türlü ip rengine uyan bir model. O yüzden de çok sık tercih edilen bir model arkadaşlar. Yani hangi renk ip uyar diye de kesinlikle düşünmeyin. Özellikle de ip seçerken arkadaşlar alize, kroket ipi ya da şal ipi seçerseniz daha sizler için daha iyi olur. Çünkü benim elimde Alize Gold ipim vardı. Bu ipimiz de gördüğünüz gibi biraz çok tüylü arkadaşlar. Yani biraz örmesi de zor. Yani yanlış yaptığınızda sökülmesi de zor olan bir ip olduğu için pek fazla bu ipi ben tercih etmiyorum. Yani çok önceden almış olduğum bir ip olduğu için elimde olan ipleri örnek çıkartarak sizlere göstermek istiyorum. Şimdi örneğimizi ördük. Burada bakın bir artırma yapmıştık. Artırdığım ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde. Yanındaki bir tane ilmeğimi de ters örüyorum. Burada ön yüzünde düz olan bir tane ilmeğimi bunda ters ördüm. Bakın buradaki düz ilmeklerimiz yani bu yıldız lastik modelimizi arka yüzünde ters örüyorum. Hepsini. Bu da lastik modelimizin. Bu da bir tane kenar ilmeğim. Evet, şimdi pardon arkadaşlar. Burada lastik modelimizi uyguluyoruz arkadaşlar.
İkinci sırada şu ipimi kendime doğru alayım. Ön tarafa aldım. Burada bakın 1 2 3 3 3 bu yıldız lastik modelimizi yapıyoruz. 3 tane ipimi bakın bu şekilde ön yüzünden aldım. Ters örür gibi bir tane ilmek çıkarttım. İlk sıra biraz sık olduğu için ben de sık örmüşüm. Siz biraz sık örmeyin arkadaşlar. Alamadık tabii ki. Şöyle ilmeklerimiz biraz bollatayım. İnat etti gelmiyor. Evet şimdi biz çıkarmıyoruz arkadaşlar 3 tanemizi. Bu bir ilmek. Doladım 2 ilmek. Tekrardan doladım 3 ilmek. Evet 3 taneden 3 ilmek çıkarttık. Tekrardan bu 3 ilmeğimi de alıyorum. Yani arada bir ördüğümüz ilmek yok. Sürekli hep 3 3 olarak 3 ilmek çıkartıyoruz. Gerçekten de bu örneğime de güzel durdu arkadaşlar. Farklı bir lastik modeli denemek istemiştim. Aklıma da bu örnek geldi. Ben her zaman yıldız lastik modelini yeleklerde yakıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok zarif duran bir örnek. 2 tekrardan 3 3 tane ilmeklerimizi ördük. Burada şimdi bir düz ördük. Tekrardan burada yarım baklava modelimiz var. 1 2 tane ters ördüm. Bakın bir artırdım. Ortadaki bir düz 2 ters örneklerimi örüyorum. Tekrardan bakın bir tane artırma yaptım. 2 tane ters baklavamı ördüm yani yarım. Ama eğer burada tüm olsaydı ne yapacaktık? Bir tane artırma yaptım. Burada iki tane tersim var ya. Ne yapacaktı? Bir tane daha burada artırmam olacaktı. Yani 3 tane ters örüp bir artırma daha yapacaktım. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Evet bu şekilde ikinci sıramızda tamamladık. Hemen burada sizlere birinci sırada gösterdiğim gibi bütün ilmeklerimi örüyorum. Bakın bunları da ters örüyorum. Arkadaşlar bazen normalde telefonla çektiğim için görüntüyü kontrol edemiyorum. Eğer görüntüde bir kayma olup da hani bazı yerlerini göremiyorsanız lütfen yani affola, çünkü hala tam profesyonel bir kamera ortamına geçmiş değilim. Biraz daha kolay oluyor çünkü telefonun ayarlaması, o yüzden telefonla çekimi tercih ediyorum. Ama biraz da çok yakın olduğu için çok çarpmalarım oluyor. Görüntü kayması oluyor. Bakın burada da şimdi bütün ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Bu yıldız kısımda arkadaşlar her zaman örme şeklimizde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ben bir de sizlere bir şey söylemek istiyorum. Burada ben yıldız modelimi burada bir sıra eksiltme yaptım. Çünkü şimdi burada normalde bakın ters örüyorum.
Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bu sırayı ters ördüm. Hızlıca geçelim. Bu sırayı ters ördüm. Birinci yıldızımda ön tarafta yıldız şeklimi uyguladım. Şimdi ikinci yıldızımı da arka kısımda yapıyorum arkadaşlar. Uygulama yapıyorum. Hani siz isterseniz kafamız karışır derseniz, isterseniz normalde ön yüzünde yapabiliriz. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Ben sadece çok aralıklı olmasın hani, çünkü bu örneğimiz kendini büzen bir örnek. Kendini büzen örnek olduğu için ben burada lastik modelim sarkma yapmasın diye yıldız modellerimi bir ön tarafta yaptım. Bir arkada, bir önde, bir arka kısımda uyguladım. Eğer siz kafamız karışır derseniz sizlere normal yıldız lastik modelinin de yapılışını gösteririm. Bakın örneğimde hızlı şekilde yapıyorum. Tekrardan artırmalarımı yapıyorum. Bakın şimdi arka yüzüne gelelim. Arkadaşlar bu kısmı olduğu gibi örelim. Burada isterseniz yapalım, isterseniz yapmayalım. Ben normalde yapmayı düşünüyordum ama bazı acemi arkadaşlarım var. Kafaları karışır diye normal yıldız lastik bölümünü yapacağım. Şimdi arka sırayı örelim ve dördüncü sıramızın ön yüzünde videomuza devam edelim. Evet, bakın dördüncü sıramıza geldik. Yani burada 1, 2, 3, dördüncü artırmamızı yapacağız arkadaşlar. Burada da dördüncü sırada da ikinci yıldız modelimizi uyguluyoruz. Şimdi ortadaki bir düzümü ördüm. Bakın burada da kendini artık bu ilmekle belli etti. Zaten arkadaşlar ikinci, üçüncü sırayı da hatasız yaptığımız takdirde bütün ilmeklerimizi kendimiz artık rahatlıkla görebiliyoruz. Bunda da bir şaşma olmuyor. Şimdi aynı dördüncü artırmayı da yapıyorum. İsterseniz bu şekilde de arkadaşlar dördüncü sıramızı da diğer sıralar gibi tamamlayalım. Ve beşinci sıramızda videomuza tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar, beşinci sıramızdayız. Burada lastik kısmını ben yaptım. Ortadaki düz ilmeğimi de ördüm. Bakın burada yarım baklava modelimiz var. Şimdi ondan eksiltme yapıyoruz. 1, 2, 3 tane ördüm. Bir tane ilmeğim var. Bir de artırma ilmeğimin ilk ördüğüm ilmeğim var. İkisini birlikte bu şekilde ters olarak alıyorum. Burada bir düz, iki ters ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bakın sadece burgu yaparken buradan 3 tane ilmek ayırıyorum. Buradan çünkü 3 tane ilmek almıştım. Bakın bu şekilde şuradan 2, 4, 6 tane ilmekten sonraki 4 tane ilmeğimi şişime ön taraftan
aldım, geçirdim. Diğer arka taraftaki ilmeklerimi yavaşça çıkartıyorum. Bakın hepsini çıkarttım. Tekrardan bu 6 tane ilmeğimi hızlı bir şekilde şişime geri taktım. Siz isterseniz arkadaşlar çatal iğne de kullanabilirsiniz. Hani ilmeklerimiz kaçmasın derseniz ben bu şekilde alıyorum. Yani hızlı bir şekilde aldığım için örgümü örerken normalde kaçmıyor. Tekrar diğer ilmeklerimi de şişime ön tarafına aldım. Şimdi ne yapmıştık? Bir ters, iki düz ördük. Bu şekilde, pardon, bir düz, iki ters ördük. Tekrar bir düz, iki ters olarak örüyoruz arkadaşlar. İki ters, bir düz, tekrar burada iki ters. Arkadaşlar arkadaki ilmeklerimizin düz ters olmasına dikkat etmiyoruz. Örneğimizin yapılışına dikkat ediyoruz sadece. Bir düz, burada iki ters, bir düz, iki ters, en son bir düz, tekrar iki ters ve bir düz. Tekrar buradaki iki ilmeğimi ikisini bir alıyorum. Burada 3 tane ilmek örüyorum. Arkadaşlar normalde şöyle sizleri örneğin bitireyim. Bakın buralarda yarım baklava vardı ya. Burada tüm baklava kısmında şimdi burada bu kısmı yaptık. Sizlere bu şekilde anlatmak istiyorum. Burada bir tane kesme yaptık. Buradaki ilmeklerimizi ördük. Yine tekrar en son bir tane düzden önceki iki ilmeğimi yine ikisini bir ters olarak alıyorum ve ikinci örneğime geçiş yapıyorum. İkinci örneğimi de bu şekilde örüyorum arkadaşlar. İlk burgumu yapıyorum. İkinci burgumu da yine aynı. Bakın baklavamı bu şekilde keserek, yani düz artık örüyorum. İki taraflardan da keserek ortada bir tane ilmek kalana kadar kesiyorum arkadaşlar. En son 3 tane ilmeğimi üçünü birlikte örüp bir tane baklava bir tane ilmekte son bulduruyorum. Tekrar hemen arkasından diğer sıraya geçiyorum ve artırma yapıp tekrar 1 2 3 4 tane artırma yapıp tekrardan en son kesme işlemimde ikinci burgumu yapıyorum. Yani bu burgumuzun sırası arkadaşlar aynı fıstıklı modelimde detaylı anlattım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Orada da aynı. Ben bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Yani genelde bunu bütün arkadaşlarımız, örgücü arkadaşlarımız bu baklava kısmını biliyor. Baklava kısmını bildiği için bu burgu kısımlarında yapılışı gerçekten de çok kolay arkadaşlar. Evet, videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Hepinizin de desteklerini bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.